Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifim var. Farklı bir sos ve iç harcıyla yaptığım nefis bir börek. Ama bu böreği yiyenler gerçekten içinde kıyma var zannediyor. Ama kıyma yok. Ve çıtır çıtır sırrı da yaptığımızda sosta. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Ufak ufak. Soğanı piyazlık da doğrayabilirdik ama mantarlarımızı ufak doğrayacağımız için soğanımızı da ufak doğramamız gerekiyor. Şimdi bir adet temizlediğimiz, pullarını aldığımız ve güzelce yıkadığımız kapya biberi de ufak ufak doğrayacağız. Kapya biber hem bir şekerli lezzet, tat katacak hem de renk katacak böreğimize. Bunu da ufak olarak doğruyoruz. Biberlerimizden sonra da mantarlarımızı doğramaya başlayacağız. Şimdi mantarlarımızı da minik minik doğruyoruz. Büyük bırakmıyoruz arkadaşlar. Kıyma gibi sanki. Bu şekilde doğradığımızda tam böyle et, kıyma tadı ve izlenimi verecek. Bu arada sadece mantarların yuvarlak bölümlerini değil, göstermek istiyorum size. Uç bölümlerini de kullanacağız. Çünkü onlar da çok yakışıyor bu böreğe. Hiç kendini belli etmiyor. Onları da ufaltarak bütün mantarlarımızı şimdi bu şekilde doğrayacağız. Soğanlarımızı tavamıza aldık. Bir 2-3 yemek kaşığı sıvı yağla güzelce kavuracağız. Fazla karamelize etmemize gerek yok. Sadece yumuşaması yeterli. Bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ki soğanlarım daha çabuk yumuşasın ve daha lezzetli olsun. Karıştırarak soğanlarımı yumuşatacağım. Evet, soğanlarım yumuşadı. Doğradığımız mantarlarımızı soğanların üzerine ilave ediyoruz. Hepsini birlikte tekrar kavurarak pişirmeye devam edeceğiz. Mantarların biraz suyunu bırakacak, suyunu salacak ve pişmiş olacak. Bakın suyunu saldılar. Gayet leziz sulu görünüyorlar. Şimdi bu arada lezzetlendirip baharatlandıracağız. Ben 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, biraz çekme karabiber koyuyorum. Çok yakışıyor. Bu karabiberle de tam kıyma lezzetine geliyor zaten. 1 tatlı kaşığı kadar da toz şekerim var. Mutlaka koyun, lezzete lezzet katıyor. Sadece 1 tatlı kaşığı. Şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Mantarlar henüz sulu olduğu için suyunu çekerken bu baharatları da birlikte daha güzel çekecekler. Birkaç dakika kavuracağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel suyunu çektiler. En son doğradığımız kapya biberleri ilave ediyoruz. Kapya biberlerle de birkaç dakika daha kavurduktan sonra iç harcımız hazır olmuş olacak. Yapılışı da bu kadar kolay. Hepsini minik minik doğrayıp kavurup pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iç harcım hazır. Altını kapatıyorum. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Sıcak olmaması lazım. Biz de bu arada böreğimizin nefis sosunu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı beyaz unumu kaseme aldım. Yarım şişe sodamı güzelce karıştırarak topaklamadan ilave ediyorum. Yarım çay bardağından 1 parmak fazla sıvı yağım var. Ben zeytinyağı kullanıyorum ama siz arzu ettiğinizde kullanabilirsiniz. İyice güzelce karıştırıyoruz. Bu sos muhteşem bir lezzet.
Şimdi bir yufkamı ikiye katladım, ortadan bölüyorum. Açıp tekrar böldüğüm yufkayı da dörde bölüyorum. Yani toplamda bir yufkayı 8 adet yufkaya kesiyorum. Kestiklerimi üst üste koyuyorum. Bütün yufkalarımı bu şekilde kesip üst üste koyuyorum. Şimdi bir üçgen parçamı alıyorum. Üzerine bu hazırlamış olduğumuz güzel sosumuzu sürüyoruz. Çıtır çıtır bir lezzet veriyor. Her yerinin güzelce bu sıvıdan kaplanmasını sağlayalım. Şimdi üçgenimizin uzun kenarına çok fazla olmamak kaydıyla hazırladığımız iç harcını koyuyoruz. Ama iç harcının mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Sıcak koyarsanız yufkanız yırtılır. Ve şimdi rulo yapmaya, kıvırmaya başlıyoruz. Çok geniş değil, çok sıkı da değil. Orta kıvamda döndürüyoruz. Sonra yuvarlıyoruz. Bu kadar basit. Hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur zaten bu işlemi. Hiç de zor değil. Şimdi bir parçasını daha göstereceğim. Sonra ben devam edeceğim. Siz sıkılmayın. Yufkamın her yerine hazırlamış olduğum sosu fırça yardımıyla sürüyorum. Ve hazırladığım iç harcını uzun kenarına yayıyorum. İç harcını da çok fazla koymayın, patlamasın. Koyduğunuzu elinizle yayın. Ve sonra yuvarlamaya başlıyoruz tekrar. Rulo yapıyoruz ve kıvırıyoruz. İşte bu kadar basit. Çocuk bile yapar aslında. Hazırladığım böreklerimi de bir tepsinin içerisine diziyorum. Evet, gördünüz bütün böreklerimi gül şeklinde hazırladım ve tepsime bir borcamıma ama yağlayarak borcamımı dizdim. Şimdi kalan harcımızın hepsini yine aynı fırça yardımıyla bolca böreklerimizin üzerine sürüyorum. Bolca sürün, hiç çekinmeyin. Çıtır çıtır olacak. Biraz kavrulmuş susamım var benim. Kavurup koyuyorum. Hemen kavrulmuş susamımı ve arkasından da çörek otumu dökeceğim. Hem şifasından hem lezzetinden hem de kokusundan faydalanın. Mis gibi oluyor. Biraz da çörek otunu koydum mu? Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecede fanlı fırına kontrollü bir şekilde nar gibi kızarana kadar yollayabiliriz artık. Kontrollü olmak önemli ama. Evet, böreğimiz fırından çıktı. 180 derece sıcaklıkta 25 dakika kıpkırmızı nar gibi kızarana kadar pişirdim. Bir ilk sıcaklığı geçsin, hemen servis edelim. Evet, nefis böreklerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu hazırladığım soda, un ve sıvı yağ ile yapılan sosla börekler gerçekten çıtır çıtır oluyor ve inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Hele ki içine yaptığımız bu harç herkesin çok beğendiği favorisi bir harç. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde siz de denersiniz. Afiyetle bütün sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz bu videoda da ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman hem her paylaştığımız tarif hemen size bildirilir, kaçırmamış olursunuz, hem de bana muazzam bir destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda oynatma listelerimde yüzlerce tarif var. Meze tarifleri, salata tarifleri, et yemekleri, sulu yemekler, sebze yemekleri, hamur işleri ve tatlılar, daha yüzlerce tarif hepinizin beğenisi için orada duruyorlar. Sizlere faydalı olmak için çektim. Umarım faydalanırsınız. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.